Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Bu gece itibariyle haftalık kapanış gelecek. Onun öncesinde Bitcoin'de neler olmuş genel bir resme bir bakalım. Önce haftalık ve günlük olarak inceleyelim Bitcoin dolar paritesini. Sonrasında da güncel fiyat hareketlerinde senaryolarımız ne durumda? Onları bir inceleriz. Böylelikle yeni haftaya da daha hazır bir şekilde girmiş oluruz diye düşünüyorum. Şu an haftalık grafikteyiz ve bu haftalık grafikte Bitcoin'de ana senaryomuzda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde beşli bir dalga tamamlandı. Sonrasında da ABC şeklinde bir zikzak düzeltmeyle ikinci dalga geri çekilmesi bitmiş oldu. Genel olarak da etiketlemesi şu şekilde. Son döneme biraz daha yakından bakacak olursak burasıyla ilgili belirlediğimiz bir alan vardı hatırlarsanız. Şu etiketlemeyi şimdilik kaldıralım. Ve bu alan SR Flip alanıydı. Yani daha öncesinde fiyatın destek olarak kullandığı ve üst bandından altında haftalık kapatmadığı bir alan. Sonrasında fiyat bu bölgeyi destek yerine direnç olarak kullanıp bu bölgenin üst kısmında uzunca bir süre hafta kapatamadı. Yani bu yeşil bölgenin üstünde fiyat oldukça uzun bir süre haftalık bir kapanış yapamadı. Son döneme biraz daha yaklaşalım. Son döneme baktığımızda da buradaki yeşil alanın ne kadar nizami çalıştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Benzer bir alan alt kısımda da oluşmuştu. Hala haftalık grafikteyiz. Burada da fiyat bu yeşil alanı öncesinde direnç olarak aldı. Bu yeşil alanın üstünde fiyat haftalık olarak kapanma yapamadı. Sonrasında bu bölgeyi dirençli bir şekilde geçti ve geri çekilmesinde de öncesinde direnç olan bu alanı destek haline getirdi ve böylelikle de burada bir SR Flip alanı oluşturdu. Fiyat da bu iki yeşil alan içerisinde uzunca bir süre vakit geçirmiş görünüyor şimdilik. Günlük grafiğe geçecek olursak da üst taraftaki yeşil SR Flip alanının neredeyse bir range oluşturduğunu fiyat için görebilirsiniz. Sonrasında da bu alandan momentumlu istekli bir mumla ayrılıp fiyatı sürekli olarak aşağı doğru taşıdı ve hatta bu bölgeden de bir direnç noktası belirledi. Şu noktayı bir direnç alıp sonrasında fiyat aşağı yönlü hareketine devam etti. Şu iki yeşil alanı şimdilik kaldırabiliriz. Son döneme baktığımızda da benzer bir durum günlük grafikte daha net görüldüğü için günlükte gösteriyorum. Şurada da oluştu. Burada da bir SR Flip alanı oluşturdu. Daha önce direnç olan bölgeler burada uzunca bir süre destek oldu. Sonrasında bu alanı sert bir mumla kırdı ve sonrasında da bu alanın üzerinde fiyat günlük olarak kapanış gerçekleştiremedi ve o günden beri de sürekli aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Günlükte indikatörlere de bakacak olursak trend çizgimiz, sarı trend çizgimizin altına fiyat kırdıktan sonra bir ve ikinci kez direnç olarak almış sarı trend çizgimizi ve sonrasında fiyat aşağı yönlü hareketine devam etmiş. Şuradaki inişi de burada net bir şekilde görebiliyoruz. Ve indikatör bazında da RSI indikatörü şu an için bize yukarı bir kırılım geldiğini göstermiyor. Aynı durum MACD için de geçerli. Mavi hareketli ortalamamız turuncu MACD sinyalimizin altında hayatına devam ediyor şu an için. Ana senaryomuza baktığımızda da sayımımız şuradaki dipten şu şekliyle geliyor. Burada 1-1-2 yapıyor. Bu birinci dalganın içerisinde beşli bir yapı var. Sonrasında ABC ile ikinci dalga geliyor. Mavi ikinci dalga. Sonrasında sarı 1-2 devam ediyor. Ve şu an için de biz aslında burada sarı turuncu 3'e gitmeye çalışıyoruz. Ve bu turuncu 3'e giderken burada yeşil beşli bir dalga sayıyoruz. Bu yeşil beşli dalganın tamamlandığı noktada buradaki turuncu 3. dalga tamamlanmış olacak. Son döneme baktığımızda da ulaşmaya çalıştığımız noktada yeşil ikinci dalga. Bu yeşil ikinci dalganın nereye kadar çekilmesini bekliyoruz. Tabii ki birinci dalganın Fibonacci'sinde bulunan 0.5 ila 1 aralığına. Bunun üstünde kalıp bir ikinci dalga yapamaz mı? Evet, burada da o yüzden iç sayımlarımızı muhtemel bir dip için oturtmaya çalışıyorduk. Bu haftamızda, ondan önceki haftamızda bu şekilde geçti. Dilerseniz senaryolarımıza bir yakından bakmak için 4 saatliğe geçelim. Senaryo 4 için yeşil ikinci dalga geri çekilmesi tamamlanmıştı.
Ve buradaki iç sayımda da ABC şeklinde zikzak bir düzeltme ile bu ikinci dalgayı tamamlamıştık. Ancak burada istediğimiz alan, yani 0.5'ler 0.618'ler gibi noktalara ikinci dalga geri çekilmediği için sarı soru işareti koymuştuk. Eğer burada ikinci dalga geri çekilmesi tamamlandıysa buradan dik bir çıkış gelmesi gerekiyordu. Bu da geldi ve bu dik çıkış dalgasını da 1 numaralı dalga olarak etiketlemiştik. Ve buradan da ikinci dalga geri çekilmesinin tamamlandığını düşünüyorduk tam olarak şu noktada. Ve bu sayıma göre de buradaki beşli dalga bittikten sonra yeşil 3. dalgaya ulaşacaktık. Burada çıkış düzgün bir şekilde gelmiş olmasına rağmen, burada bize 1. dalgayı verdi gibi görünüyor olmasına rağmen geri çekilme oldukça derinlere oldu. Yani burayı 1. dalga aldığınızda Fibonacci'sine baktığınız zaman bizim burası 2. dalga olabilir dediğimiz noktanın da alt kısımlarına kadar fiyat sarktı. Ve benim için özellikle 0.786 seviyesi ekstra bir soru işaretidir. Dolayısıyla buranın bir 2. dalga geri çekilmesi olabilmesi ve aynı zamanda da buranın bir dip olabilmesi durumu bu iki soru işaretinden dolayı iyice riske girmiştir diye düşünüyorum. Yani senaryo 4'ümüzle alakalı düşüncelerim oldukça negatif şu an için. Dilerseniz 1 saatliğe düşüp iç sayımlara da bir bakalım. Burada bir beşli yapı gelmişti diye düşünmüştük. Burada düzgün bir 2 geri çekilmesi gelmedi. Ancak burayı 5 dalgalı bir yapı olarak, 5. dalga uzamalı bir 5 dalgalı yapı olarak sayabilirdik. Ve öyle de yaptık bu senaryo dahilinde. Sonrasında da bir 2. dalga geri çekilmesi ABC şeklinde bir zikzak, yani bir 2. dalgadan bekleyeceğimiz şekilde olmuştu. Ancak sonrasında fiyat buranın da altına sarktığı için bu şekliyle bir düzeltme olmasını öngöremeyiz. Dolayısıyla bu etiketlemeyi, eğer bu etiketleme doğruysa, ancak ve ancak A, B ve C şeklinde 2. dalga geri çekilmesinin henüz bitmediğini varsayabiliriz. Burada bir beşli yapı gelmiştir. Şu şekliyle A'yı oluşturmuştur. Sonrasında zikzak bir düzeltmeyle B gelmiştir. Ve sonrasında da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde ve şu anda da yüksek ihtimal 5. dalgadayızdır. Burada da sonlanan bir diagonal oluşuyordur bu senaryo dahilinde konuşursak. Ancak fiyat burada 5. dalgayı en azından şuradaki seviye olan 3. dalga seviyesinde dahi bitirse 0.786 bir aralığı içerisinde bitiriyor olacak ki bu benim için az önce de söylediğim gibi oldukça önemli bir soru işareti. Tabii ki 50 dalga teorisi içerisinde 2. dalga geri çekilmesi 1'e kadar da uzanabilir. 1'i geçmediği sürece kural ihlali yoktur. Ancak benim için 0.786 noktası oldukça tehlikeli bir bölgedir. Burada test edildikten sonra tekrar alt kısımlarına kayması fiyatın bir satış paniği getirebilir. Bundan dolayı da senaryo 4 için hislerim çok pozitif değil açıkçası. Tekrar 4 saatliğe çıkalım ve genel tabloya, son dönemdeki fiyat hareketlerine bir tekrar bakalım. Peki burada senaryo 4 ihtimali azalıyorsa başka hangi ihtimal olabilir? İşte bu noktada bir senaryo daha ekleme taraftarıyım ben şu an için. O da senaryo 5. Senaryo 5'te yine senaryo 4'e benzer bir şekilde ABC şeklinde zikzak bir düzeltme ile geliyoruz. Ancak B burası değil, B şu nokta. Ve dolayısıyla burada da bir AB dalgası tamamlanıyor. Ve B dalgasından sonra C dalgası içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Ve burada bir ABC ile 2 numaralı dalga tamamlandı diye tahmin ediyorum. 1, 2 ve şu anda da 3. dalga içerisinde olduğumuzu düşünüyorum bu senaryo dahilinde. Yani bizim şurada koyduğumuz soru işaretini ortadan kaldırabilecek bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyat şu anda burada 2. dalgayı tamamladıysa bir 3. dalga gelecektir. Sonrasında bir 4 ve sonrasında bir 5. dalgayla bizim istediğimiz büyük resimde 1. dalganın 0.5 ila 1 aralığına kadar fiyatı indirebilecektir. Fiyat bu alana girdikten sonra benim şu soru işaretim ortadan kalkar. Ve buradaki iç dalgalara baktığımızda da burada az önce söylediğim gibi beşli bir dalga var. Bir önceki senaryoda da söylemiştim. Bu beşli dalga A dalgasını oluşturuyor. Burada ABC yapıp 3. dalgayı oluşturacak. Dolayısıyla senaryo 5'te 2. dalga geri çekilmesi ve dolayısıyla da mavi zikzak ABC dalgası henüz tamamlanmadı. Bu zikzak dalgadaki C dalgasının
içerisinde beşli bir yapı bulmaya çalışıyoruz ve bu beşli yapının da 3. dalgasının içerisindeyiz. Ve buradaki C dalgası da diagonal bir şekilde ilerleyecek diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla iç dalgaları da, bu beşli yapının iç dalgaları da 3 dalgalı şekilde ilerliyor. Yani burada bir 3 dalgalı yapıyla biri oluşturdu. Burada bir 3 dalgalı yapıyla ikinci geri çekilmesini oluşturdu. Ve şu anda da 3 dalgalı bir yapıyla 3. dalgaya ilerliyor. Ve burada da 3. dalgayı oluşturacak ABC üçlü dalgasının A ve B dalgaları tamamlanmış olabilir. Şu anda burada bir beşli yapı görecek olabiliriz ve bu 5. dalganın daha sert ve daha dik olması muhtemel gibi görünüyor. 4 saatlikte indikatörlere baktığınızda da buradaki inişi getirebilecek olan mesafenin RSI'de olduğunu çok net görebiliyoruz. Hafta içerisinde yaptığım paylaşımlarda da buranın zaten 1, 2, 3 şeklinde gidebilmesi için şuradaki yeşil alanın da üstünde en azından 4 saatlik bir mum kapatmasını bekliyoruz demiştim. Bunu görmeden bir long işlem alabilme şansım olmaz diye de bahsetmiştim hatırlarsanız. Yeni eklediğimiz bu senaryo 5 için beklentimiz fiyatın daha aşağı kısımlara doğru kayıp genel olarak beklediğimiz birinci dalganın 1 ila 0.5 aralığına kadar fiyatın geri çekilmesi. Burada bir ABC eşitliği geldiğinde şu an içerisinde bulunduğumuz 3. dalga boyunu şu kısma kadar, yani birinci dalganın 0.5'ine kadar bizi getirebilir. Beklediğimiz alanın ilk girişini şu andaki ABC eşitliğinde gelebilecek bir C dalgasında fiyat bizi ilk etapta 28.300 kısmına kadar götürebilir. Sonrasında gelebilecek 4-5 ile de yüksek ihtimal 0.5-0.618 aralığına bizi taşıyacaktır. Senaryo 5 üzerinden düşündüğümüz zaman. Bakalım Bitcoin nasıl hareket edecek? Hep beraber takip edip etiketlemelerimize devam edip göreceğiz. Şu an için benim Bitcoin hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.